böyle peşimden koştu. Babam izin vermedi. Oynamamı çok istiyordu ama tabii bunu bir iş olarak yapmamı istemiyordum. 7. 8. sınıfı derken liseye geçtiğim zaman da Antalyaspor'a transfer oldum. Bu şekilde başladı serüvenim. Babam başlarda artık yeter hani bırak diyordu. Sonra babam benden daha çok takip etmeye başladı ailem. Yani şu an ailem benim fanım gibi. Yani bana hep İbrahimovic diyorlar. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum ama ne kadar benziyorum. Siz anlaşılıyor ki siz kadın hakemler yerine erkek hakemleri tercih ediyorsunuz ve bunun da bir takım nedenleri var. Nedir onlar? Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bu hafta iki güzel konuğum var. Kıyafetlerinden de belli, siyah beyaz. Beşiktaş futbol takımının iki güzel sporcusu var. İki güzel kardeşimiz var burada. Esra Manya ve İlayda Civelek. İlayda, senden başlayalım. Beşiktaş futbol takımında oynuyorsun, kadın futbol takımında oynuyorsun. Hangi mevkidesin? Sol bek, sol kanat. İki mevki üzerinde oynuyorum. İki mevki. Sen Esra? Ben de forvet oyuncusuyum. Hücum. Ama daha çok golcü gibisin değil mi? Golcü gibisin. Peki şeyden başlayalım. İkiniz de Beşiktaşlı mısınız? Ben söyleyeyim. Ben Beşiktaşlıyım. Hı hı. Yani küçüklüğümden beri Beşiktaş, aynı zamanda Taraftar. taraftarıyım. Evet. Maçlara gidiyor muydun? Evet, hep gidiyordum. Öyle mi? Evet. İkinizin de hikayesinden başlayalım. Hani kadın ve futbol dediğiniz zaman hep futbolu erkek oyunu derler ya. Ama sizler sayesinde ve kadınlar sayesinde artık futbol evrilmeye ve kadın futbolu çok izlenmeye başladı. 2021 yılıydı sanıyorum değil mi? Atletico Madrid'de oynadığı zaman Beşiktaş 30 bin izleyiciye ulaşmıştınız. Çok enteresan bir şey kadınların hakim olması dünya futboluna, Türk futboluna özellikle. Nasıl başladı hikaye? Ben anlatayım. Benim hikayem yani klasik sokaklarda büyüyen çocuk gibiydim. Yani hep erkeklerle top oynardım. Kız arkadaşlarım çok yoktu. O yüzden hep erkeklerle oynardım. Bir de tabii en küçüklüğümde babam ve abim de bayağı futbol fanı. Babamın omuzlarında çok küçük yaşta yani 3-4 yaşlarında babamın omuzlarında aslında lokaller vardı o zamanlar belki bilirsiniz. Maç izlemeye giderdim. Yani o hikayem böyle başladı. Amasya'da ilk defa okul takımı vardı. Okul takımına davet edildim. 3 sene kadar hocam beni bayağı bir böyle peşimden koştu. Babam izin vermedi. Oynamamı çok istiyordu ama tabii bunu bir iş olarak yapmamı istemiyordum. Sonra direnildi bayağı. Hocam sağ olsun bayağı direndi. Sonra babam dedi tamam hadi git. Deplasmanlara gitmeye başladım. Babam da hani nereye gidiyorsun okul takımı değil mi diye bana artık böyle soru sormaya başladı. Sonra öğrendik ki kulüpte ben aynı zamanda kulüpte de başlamışım futbola. Sonra başladığım senede milli takıma küçük yaş gruplarında davet edildim ve hep de davet edilmeye devam etti. Babam başlarda artık yeter hani bırak diyordu. Sonra babam benden daha çok takip etmeye başladı ailem. Yani şu an ailem benim fanım gibi. Her maça geliyorlar mı? Evet hep geliyorlar. Hep her maça Ama şu an geliyorlar. İstanbul'da yaşamadıkları için tabii son birkaç senedir gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Peki Esra senin hikayen nasıl başladı futbolla? Klasik işte sokakta oynarken, okulda arkadaşlarımızla oynarken. Benim kız çevrem vardı ama ben erkeklerle daha böyle hareketli olmak istedim her zaman. Yani onlarla top koşturmak benim daha çok hoşuma gidiyordu. Peki ikinize de sorayım aslında yani erkekler hani sokakta oynarken kız çocukların aralarını alıyorlar mıydı? Alıyorlardı. Alıyorlar mıydı? Yani böyle iyi oynadığımızı görünce hatta bizim takıma geldi. Gibi istekler oluyordu. Öyle mi? Evet, mahalle maçlarımız oluyordu. Peki sonra? Sonra ben Antalya'da yaşıyorum normalde. Ailem Antalya'da. Antalya'nın merkezinde bir okul iyi kız çocuklarını toplayıp Türkiye şampiyonluğunu oynamak istiyordu. Sonra benim okuduğum okuldaki beden eğitimi öğretmenim de beni o okula öneriyor. Kaç yaşındasın o arada? 13. 13 12-13 yaşındasın. yaşındayım. O okulu öneriyor. Sonra işte geliyorlar ailemle bir takım görüşmeler falan derken tabii ki de ailem istemiyor. Yani biz bu arada Mardinliyim ben. Öyle mi? Şimdi bizim sülalede tek sporla ilgilenen kişi benim. Hiç sıcak bakmıyorlar. Bakmıyorlardı. Neyse bir şekilde zoraki ben o okula kaydımı yaptırdım. 7. 8. sınıfı derken liseye geçtiğim zaman da Antalyaspor'a transfer oldum. Bu şekilde başladı serüvenim. Orada yetiştim. Çocukluğum orada geçti. Antalyaspor'dan da zaten Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'a geldi. Hala top koşturuyorum Beşiktaş'ta. Peki şöyle bir baktığınız zaman futbolda en zor mevki hangisi? Ya buna cevap vermek biraz zor. Çünkü her mevki kendine göre zor bence.
Bence kanat zor ya. Dinlenme alanın yok. Ya ben orta sahada çok oynadım mesela. Şimdi bana sorarsanız ben de orta saha derim. Çok mücadele Yani var. çok mücadele var ve sürekli bir çevre kontrolü yapman gerekiyor. Bütün radarların açık olmak Aynen zorunda. öyle. Evet. Peki golcü olmak nasıl bir şey? Sen şimdi Beşiktaş'ta golcüsün. Çok faul yapıyorlar mı? Tabii ki yani. İtmeler, çekmeler, arkadan hakem görmeden vurmalar falan. Öyle mi? Çok fazla oluyor. Yani şimdi forvet olduğum için bir de rakibe sırtım dönük oynamak zorundayım. Ve rakip arkadan Biz de yapıyoruz her ama. türlü müdahale oluyor. Tabii biz Defans de olarak. yapıyoruz. Diğer oyunculara. Diğer oyunculara yapıyorsun. Neticede temaslı bir oyun. Peki böyle bir idolünüz var mı? Mesela İlayda senin bir idolün var mı sol tarafta? Aslında sol tarafta ben futbolla sol bek ve sol kanat olarak başlamadım. Yani orta saha, ön hat olarak, atak olarak başladım. O zamanlar benim en büyük idolüm Kevin De Bruyne'ydi. Ama tabii kimi çok beğeniyorum? Messi'ciyim. Harry Kane var. Harry Kane. Evet. Forvet oyuncusu. İngiltere'nin kaptanı. Yani Kaç golün var? geçtiğimiz sezonda. Evet, geçtiğimiz sezonda. Şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Ya 9 ya 10 olması lazım. 9 ya da 10. Evet. Peki cehaletimi bağışlayarak sorayım bu soru. Bağışlamanı dileyerek sorayım bu soruyu. 9-10 gol Kadınlar Ligi'nde iyi bir rakam mıdır? Ortalama bir rakam. Ortalama bir Yani rakam evet. mıdır? Çok daha iyi rakamlar var. Peki en gelişmiş yönün neresi? Kafa gollerin mi, sağ ayağın mı, sol ayağın mı? Kafa golleri. Kafa Şimdi golleri. Öyle gol mi? avantajı da olduğu için Hı hı. genelde zaten gollerim çoğu kafayla oluyor. Kafayla atıyorsun daha çok. Evet. Rakiplerden çekindiklerin var mı? Mesela savunma oyuncusu olarak sana çok sert gelen ya da ne bileyim sertliğiyle ya da atikliğiyle seni engelleyebilen rakiplerden çekindiğin var mı savunma oyuncularından? Yani çekinmiyorum ama zorlayan rakipler oluyor elbette. Fakat bu çekişmeli geçmesi benim daha çok hoşuma gidiyor. O mücadeleyi seviyorum. Sahadaki o hırsı seviyorum. Peki senin korktuğun bir forvet var mı kanatta? Yok, korktuğum yok. İlayda sen biraz gözü karısın. Aynen bayağı. Ne? Değil mi? Saha içerisinde Takımda da deli benim. Benim son Dünya Kupası'nda mesela Cucurella, yani baktıkça hem hayran oluyorum hem de hani amiyane tabirle söylüyorum gıcık oluyorum da. Bana yani. diyorlar zaten senin diyorlar erkek şeyin Versiyonun? versiyonu. Evet. Cucurella diyor. Evet. Arkadaşlarım söylüyor. Senin var mı seni benzettikleri bir ünlü oyuncu? yani bana hep İbrahimovic diyorlar. Öyle mi? Evet. Bilmiyorum ama ne kadar benziyorum. Şimdi erkekler sahada kıran kırana birbirine giriyorlar izlediğimiz zaman. Efendime söyleyeyim bazen o sertlik hatta kavgaya kadar falan ulaşıyor. Kadın futbolunda bu nasıl bir durumda şu anda? Yani kadınlar biraz daha nazik mi rakiplerine karşı yoksa tıpkı erkekler gibi futbol bu. Futbol sertlik gerektirir diyerek siz de birbirinize giriyor musunuz rakiplerle? Giriyoruz bence. Öyle mi? Evet. Ya, tabii ki de sakatlayıcı değil. Asla bu şekilde Tabii canım değil. futbolun gerektirdiği sertlikten Ama- Evet, bahsediyorum. evet. Temaslı oyun. Temas. Biz de temaslı oynuyoruz. Evet. Saha içerisinde bir sertlik söz konusu oluyor. Seyircilerle diyaloğunuz nasıl? Seyircilerle ya Beşiktaş taraftarıyla Bir de şunu merak ediyorum. Erkeklerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı var. Özellikle Türkiye için söylüyorum. Türkiye Ligi için söylüyorum bunu. Hani Şampiyonlar Ligi ya da Dünya Kupası gibi arenalarda biraz daha o ilişki hani tırnak içinde söyleyeyim medeni bir seviyede devam ediyor. Ama Türkiye'de özellikle hakeme karşı agresif tavırlar, üzerine yürümeler. Sizlerde böyle bir tavır var mı? Ya ister istemez oluyor. 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 insanın doğasında var ya. Evet. Bizim doğamızda da ayrıca var yani. Tek kadınlar değil, Türk olarak doğamızda var. Daha bence. çok kadın hakemler mi yoksa erkek hakemler mi yönetiyor maçlarınızı? İkisi de yönetiyor. İkisi de. Peki bir fark hissediyor musunuz kadınla erkek arasındaki hakem arasındaki Biz- farkı? Genellikle erkekleri tercih ediyoruz. Aa niye? Evet. Buna nasıl cevap vereyim bilmiyorum ama. Yo dilediğin gibi verebilirsin. Niye? Yani verilen kararlar falan. Yani nasıl? Bir fark görüyoruz. Örnek biz yani. örnek Duygusal örnekler bence verir misiniz? kadınlar biraz. Öyle mi? Fark ediyor değil mi? Evet.
Saha içerisinde. Nasıl, o duygusallığı nasıl yansıtıyorlar Bu size? arada eskiye göre mesela geçen sene bir daha iyiydi kadın hakemler. Hadi biz bize konuşuyoruz şimdi. Kadın hakemlerin bu bir eleştiri de olabilir. Çok önemli değil. Ama sizin gözünüzden kadın hakemlerin örneğin sizin maçlarınızı yönetirken dikkat etmesi gereken unsurlar neler? Siz anlaşılıyor ki siz kadın hakemler yerine erkek hakemleri tercih ediyorsunuz Evet. ve bunun da bir takım nedenleri var. Nedir onlar? Bence yani erkek yani daha Yani daha tecrübeli mi oluyorlar diyelim? Nasıl diyelim? Daha bence Kar- daha duygusuzlar ya. Gerçekten daha duygusuzlar. Hani Yani bu şey mi? Hani ve erkek olunca tepkisiz de kalabiliyorsun bazen yani hani. size bir kolaylık sağlıyor, öyle mi? Evet. Evet, öyle de bir yönü var. Ha. Ama bu biraz cinsiyetçi bir yaklaşım olmadı mı Yok sizin biz açınızdan? evet o yüzden biz söylemek istemedik aslında. Yani siz çok sordunuz. Ama çok başarılı kadın hakemlerimiz var. Mesela Arsen var Evet, değil mi? evet, evet. Yani Süper Lig maçı da yönetmişti. Evet. Gerçekten çok geleceği parlak. Kendisiyle de ben görüşmüştüm. Yani bu kadın futbolu şu anda yaklaşık ne kadar kadın sporcumuz var bizim? Futbolcumuz var daha doğrusu. Türkiye genelinde mi? Türkiye Yani genelinde var mı bir çok fikriniz? fazla. Bir fikrimiz yok ama bunun alt grupları da var. Ya alt yaş grubu da var. Bir de bu arada Süper Lig, birincilik, ikincilik ve üçüncülük. Üçüncülük 4 var. tane ligimiz var. Bölgesel falan da var yani. Bir de küçük yıldızlar ve galiba gençler gibi, büyükler Evet. gibi Yani yaş hepsini grupları. kapsarsak O zaman ailelerin de U17 ligi, U15 ligi gibi. ailelerin de ilgisi oldukça artmış kadın futboluna yönelik olarak. tabii ki yani geliştikçe, reklam arttıkça, ilgi arttıkça bu sefer kız çocuklarının yönelimi de artıyor. Evet. Sayı da artıyor. Peki siz profesyonel sözleşme mi imzalıyorsunuz kulüplerle yoksa yarı profesyonel misiniz? Yani şu an kadın futbolu profesyonel olarak geçmiyor. Ama bizler Beşiktaş'ta bir sözleşme imzalıyoruz. Sözleşme Ve imzalıyorsunuz. Evet. Kulüpte büyük bir kulüp olduğu için kulübün çalışanı gibi oluyorsun yani. Sözleşmeli. Sözleşmeli oluyorsunuz. Peki. Bu herhalde erkekler kadar yüksek ücret almıyorsunuz şu Tabii ki anda. de Yani yok, çünkü hayır. yaratılan ekonomiye göre bir Yok. ücret belirleniyor. Peki futbolun dışında bir işiniz var mı? Bir şey yapıyor musunuz? Şu an hayatımız futbol diyebiliriz. Kaç saat antrenman yapıyorsunuz her gün? 1,5 saat en fazla. Takımla Ya birlikte tesis yapıyorsunuz. içerisinde 3-4 saat vakit geçirmiş oluyoruz. Toplam hazırlık, aktivasyon falan, yemek ye, bittiğinde buz, tedavi 3-4 saati buluyor tesiste günlük. 3-4 saati buluyor. Peki bunun dışında özel bir antrenman programınız var mı? O da Sizlerin? atletik performans hocamızla beraber o yönetiyor bizim durumumuzu. Onunla beraber özel çalışmalarımız elbette oluyor. Antrenman bittikten sonra yapıyorsunuz. Yok, genelde önde takip Önde yani takip isteniyor. ediyorsunuz. Evet. Ha. Ben sanıyorum bundan 7-8 sene önce İlkay Gündoğan'la Manchester City tesislerinde bir görüşme yapmıştım. Ve ona bir gününü sormuştum. Yaklaşık 8 saat civarında falan fiziksel bir çalışma yapıyor. Yani bunun 2 saati antrenman, 1,5 saati fitness efendime söyleyeyim. Daha sonrası işte özel hocayla tekrar çalışma vesaire gibi yaklaşık 8 saate kadar süren bir antrenman süreci var. Günlük neredeyse bu. Bizim de öyle ama özel antrenman biraz özel kişiye kalmış bir şey olduğu için. Mesela ben özel yaptığım için benim de günlük 6 saatimi falan buluyor tesiste bulunmam. Yani özel sana bağlı biraz da ve hocanın isteğine bağlı tabii ki de. Hani yapmam gerekiyor, yapmamam gerekiyor. Yani bu konularda hep kulüple iletişim halinde olmamız gerekiyor. Evet. Peki şu anda teknik direktörünüz bir kadın. Didem Yine Kayınç. arkadaşınız. Birlikte top koşturduğunuz, birlikte şampiyonluk da kazandığınız 2021 yılı sanıyorum Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıl. Bir takım arkadaşınızın teknik direktör olarak takımın başında olması, birlikte top koşturduğunuz arkadaşınızın artık takımı belirlemesi, size talimat vermesi, bir otorite olarak orada bulunması size nasıl bir duygu oluşturuyor? Yani öncelikle çok duygulandık ve gurur duyduk. Çünkü içimizden bir insanın başımıza teknik direktör olarak gelmesi yani bizim için onur verici. Bu Türkiye'de bir ilk. Yani
çok daha iyi olacağına inanıyoruz biz. Kadın futbolunun gelişimi için de aslında güzel bir adım bence. Evet, içimizden biri, bazı tabii ki şu an hoca olarak hala alışamadık ama bunun avantajları, çok büyük avantajları olacağını düşünüyoruz. Çünkü ne yaşadığımızı biliyoruz, ne biliyor, nereden geldiğimizi biliyor. Bildiği için de kişilik olarak zaten hep arkamızda duracağını biliyoruz. Yani bizim açımızdan iyi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah iyi gider. O da daha iyi yerlere gider. Peki sevgili Didem'den bağımsız olarak soruyorum bunu. Yine bir hakem sorusu gibi bir soru aslında. Bir teknik direktörünüzün erkek olması mı yoksa kadın olması mı daha tercih edilebilir bir şey? Yani açıkçası Kişiye göre bence. evet, bu bizim için fark etmiyor kadın erkek. Yani tecrübesi, futbolun içinden gelmesi özellikle. Şeye çok bayılıyorum. Yani mesela Necla Hoca vardır, milli takımın teknik Evet. direktörü. Yani gerçekten tek başına Türkiye'de futbolu bir dönem omuzlayarak bu noktaya kadar getirdi. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor gibi gerçekten. Sizin de elinizin değdiği futbol güzelleşiyor. Peki son şeye gelelim, bölümlere doğru gelelim. Bir hayaliniz var mı? Mesela İlayda Futbol Civeli'nin üzerinden futbol üzerine tabii. Yani yaptığınız futbol üzerine bir kariyer planlamanız ve bir hayaliniz var mı? O hayali. Herkes gibi Avrupa'da büyük bir kulüpte imza atıyor olabilmekti. Aslında şanslarım geldi dediğim Öyle gibi. mi? Evet. Ama Nereden geldi o teklifler? söyleyeyim mi? Tabii ki söyle. Portekiz'den geldi. Öyle mi? Evet. Bir de Almanya'dan gelmişti. Bir gün inşallah onu gerçekleştiririm. Ki hayalinde bir takım var mı? Yani benim tabii bu çok imkansız gibi bir şey bence. Benim en büyük, yani en sevdiğim takım kadın futbolunda Barcelona, ama o da imkansız gibi bir şey. Zor. Hayatta imkansız diye bir şey yok. Ama imkansız. Yoktur. Hayaller uçsuz bucaksız. Esra senin? Benim hayalim yakın diyebiliriz aslında. Henüz gerçekleşmemiş tabii ama neticede hayal. Beşiktaş'ın kapısından ilk girdiğimde burada şampiyonluk yaşamayı çok istedim. Hala istiyorum. En yakın hayalim bu şu an. Çok güzel. Umarım ve dilerim o güzel hayalleriniz gerçekleşir. İnşallah. İnşallah. Peki, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç soru soracağım. Biz hep Corendon'la yaptığımız bu güzel söyleşileri bir uçak yolculuğuna benzetiyoruz. Hani uçak kalkar, yükselir, hafif bir türbülansa girer, sonra tekrar ulaşacağı yere ulaşır. Sizin yükseliş anınızı kariyerinizde, futbolculuk kariyerinizdeki, ben galiba profesyonel futbolcu oluyorum, bu işin profesyoneliyim artık dediğiniz anı merak ediyorum. Senden başlayalım. Ya şampiyonluk yaşadıkça bunu hissetmeye başladığımı düşünüyorum ben. Yani Kaç şampiyonluk yaşadın? kaç şampiyonluk yaşadım? 3 ya da 4 şampiyonluk yaşadım. Evet. 3 ya da 4. Evet. Harika. Hangi şampiyonlukta evet işte buraya kadar yükseliyorum artık ben dedin? Gaziantep ALG spor takımıyla yaşadığım şampiyonlukta evet dedim, bu sefer Oluyor. oluyor yani. Peki sen Esra? Yani ben hiç şampiyonluk yaşamadığım için o duyguyu tatmayı çok isterim. Yani yetiştiğim Antalyaspor Kulübü'nden sonra ilk transfer olduğum yer Beşiktaş'tı. Beşiktaş'a adım atmamla başladı. Peki hiç aklınızdan eyvah duygusu geçti mi? Ben bu işi bırakıyorum artık diye. Benim Böyle geçti. bir türbülans anınız oldu mu? Benim geçti. Üniversitedeyken okulla futbol arasında zorlanıyordum. Bir sene önce bir dönem böyle çok sakatlık yaşadım. Üst üste geldi, hani bir yerim yırtıldı, düzeldim derken tekrar başka bir yerim. Geçirdiğim ameliyatlar oldu. Yani o süreçte her şey üst üste gelince dedim ki herhalde devam Olmayacak. edemeyeceğim. Ama öyle olmadı. Peki şimdi size bir uçuş kartı soru soracağım. İkinize birden. Yaz dönemi başladı. Corendon Airlines birçok güzel tatil destinasyonuna uçuyor. Sizin en sevdiğiniz tatil destinasyonu neresi diye soracağım. Bodrum, Kos, Alanya, Kanarya Adaları, Rodos. Senden başlayalım İlayda. Hepsi Hepsi. tatil olsun. Bir favorim vardır ama. Bodrum demeyeyim ama Muğla. Genel Muğla. Genel mi? Sen Kuşadası şeyden başlayarak Fethiye Fethiye'den falan. başlayarak tamamen Evet. Muğla. Ben Bodrum diyeyim. Ben Bodrumcuyum çünkü. Sen Esra? Yani ben de aynı şekilde Ege'de Muğla diyeceğim.
Değil mi? Evet. Evet ya, gerçekten Fethiye, o olağanüstü bir taraflar. coğrafya. Evet. Çok güzel. Sizler kadar güzel hem de. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyorum ben size. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. İnşallah arzu ettiğiniz, hayal ettiğiniz başarılara ulaşırsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür Unutmayın, ederiz. kadının elinin değdiği her şey çok güzel. Teşekkür Başta ederiz. futbol. Çok Teşekkür teşekkürler. ederiz. Çok Bizim- sağ olun. Haftaya Corendon Sport Talks'ta görüşmek üzere.